Herkese selam. Bu videomuzda NDWI analizden size bahsedeceğim. NDWI analizi nedir? Mapinfo programında biz bunu nasıl yaparız? Ne işe yarıyor? Size bunlardan bahsedeceğim. İsterseniz hemen ekrana geçip işlemlere bakalım. Öncelikle NDWI analizi nedir? Size bundan bahsetmek istiyorum. Yani kısaca teorik olarak ne işe yarıyor? Açılımı nedir? Bundan bahsedeyim. NDWI analizi aslında su analizlerinde kullanılıyor. Burada zaten açılımını görebiliyorsunuz. İşte Normalized Difference Water Index diye geçiyor. Şurada da Türkçesi var. Normalleştirilmiş fark su indeksi diye geçer. NDWI analizi. Yaklaşık bir yıl öncesinde falan bir video çekmiştim. Orada da NDVI analizini yani vejetasyon örtüsü analiziyle ilgili bir işlem yapmıştım. Yani aynı yöntemi kullanıyor. Sadece formül farklı. Şimdi burada şundan da bahsetmek istiyorum size. Bu bir uzaktan algılama metodu aslında. Uzaktan algılama metodu nedir? Yani ben araziye gitmeden burada oturduğum yerden veriyi alıp işlemleri yapıp su yüzeylerini çıkarabiliyorum. Mesela bu uygulamada da biz gölle ilgili bir analiz yapacağız. Yani gölün sınırını çıkaracağız açıkçası. Peki bu analize ihtiyaç var mı? Yani ben gidip işte Google Maps'te ya da işte Google Earth'te ya da başka bir altı harita kullanarak işte Bing olabilir, başka Yandex olabilir. Bunları kullanarak çizim yapamaz mıyım? Gölün sınırını çıkaramaz mıyım? Evet, çıkarabiliriz. Fakat burada şöyle bir durum var. Hemen örneğini size göstermek istiyorum. Bakın Google Earth'ü şu an açtım. Şunu bir şöyle gitsin buradaki uyarı. Google Earth'ı açtım. Şimdi burada mesela bir tane örneğe bakalım. Ben tabii video öncesinde yine birkaç tanesine bakmıştım. Daha öncesinde de bununla ilgili birçok çalışmam oldu zaten. Mesela bir tanesine gidelim. Neye gidelim? Meke Gölü'ne gideceğim. Tamam mı? Meke Gölü diye yazalım şöyle. Şöyle seçince mi götürecek bizi? Evet, şu an götürüyor. Meke Gölü'ne yaklaştık. Şimdi bakın burada şöyle bir durum var. Evet, bakarak çizim yapabiliriz. Fakat renkler bizi yanıltabilir. Tabii ki de burada su yok diyebilirsiniz. Yani şuradaki kısma bakıp. Burada hatta zamanlayıcı da açalım. Mesela eskiye doğru gideceğim. Örnek veriyorum, 2006'ya geldim. Şimdi bakın şunlarda, şu kısımlarda su var mı yok mu? Açıkçası çok emin olamayız. Yani tamam, şurada su var ama buralarda mesela su kurumuş olabilir. İçerisindeki renkler toprakta kalmış olabilir. Ya da şurası. Mesela burada da öyle bir durum var. Yani burada su var mı yok mu? Bunu açıkçası eğer bu alanda çalışıyorsanız, uzmansanız zaten hani yaklaşık olarak tahmin edebilirsiniz, bilebilirsiniz. Ama hiç bilmiyorsak bu konuları, burada su olup olmadığını bilmemiz çok zor. Hadi buradakini belki biraz tahmin edebiliriz. Tamam mı? Şurası da bulanık geldi. Bu herhalde uydu görüntüsünden dolayı. Şöyle bir tekrar ilerleyelim. Evet, şöyle geldi. Bir de başka bir örneğe gidelim. Mesela biraz daha zor bir örnek. Daha sığ bir su. İşte Tuz Gölü'ne gidelim. Evet, Tuz Gölü'ne doğru gittik. Bakın Tuz Gölü'nde işler daha da zorlaşıyor. Mesela burada yani suyun nerede olup olmadığını bilmek çok zor. Mesela biraz eskiye doğru götürelim. Hadi şurada su var diyebiliriz ama yani su şuradan mı bitiyor? Bu arada yaklaştıkça şöyle uydu görüntüsü değişiyor. Görüntü değişiyor. Şu seviyeden bakacağım. Su sınırımız şuraya kadar mı? Ya da şuraya kadar mı? Bunu bilmek zor. Araziye gidip bakmanız gerekiyor. Araziyi biliyor olmanız gerekiyor ya da bu alanda hani çalışma yaptığınızda zaten tahmin edebilirsiniz. Yine de ben şunu öneririm kesinlikle. Renklere bakıp hani karar vermek biraz zor olur bu gibi durumlarda. Çünkü renkler bizi yanıltabilir. Böyle bir durum var. Mesela burada da su nerede var? Şu an bilmek biraz zor. Yani şuralarda su var mı yok mu? Açıkçası buna karar vermek zor. Biz peki hangi örneği yapacağız? Biz de Akşehir Gölü'nü yapacağız. Akşehir Gölü diye yazalım şöyle. Bakın Akşehir Gölü'nü yapacağız. Akşehir Gölü de hemen bunun yakınında olacak. Bakın şurayı yapacağız. Burada da benzer bir durum var. Belki hani burada sınırı çizebiliriz ama mesela biraz burayı değiştireceğim. Bakın şöyle bir görüntüde yani sınırın nerede bittiğini bulmak biraz zor. Tabii şöyle yaklaşınca biraz daha farklı bir görüntü çıktı ama şunu biraz ilerlettireceğim. Şöyle mesela 2011'e geldik. Bakın 2011'de yani buralarda su sınırı tam nerede bitiyor bunu bilmek zor. Biz işte şu an Akşehir Gölü ile ilgili bir çalışma yapacağız. NDWI analizini kullanacağız. Uydu görüntüsü indireceğiz ve gidip göl sınırını çıkartmış olacağız. İsterseniz yıllara göre eskiye doğru da gidebilirsiniz. Tabii çok fazla eskiye gidemiyorsunuz. Yani kullandığınız uydu görüntüsüne göre değişiyor bu. Peki uydu görüntüsü nasıl çalışıyor? Öncelikle ondan bahsedeyim. Şimdi genellikle şu çok karıştırılır. Mesela tile dediğimiz haritalar var, tamam mı? Sadece resim dosyası. Mesela Mapinfo'da da biz geliyoruz. İşte Mapinfo'dan bir örnek göstereyim. Örnek veriyorum. İşte hibrit harita. Hibrit dediğimiz Bing'in altı haritası. Bakın bu da uydu görüntüsü diye çok kullanılır ama asıl uydu görüntüleri şudur. İçerisinde bantlar var ve o bantların da bilgileri var. Yani yeryüzüyle ilgili bilgileri uydu görüntüsü topluyor ve o bantlar içerisinde, aslında bantlar dediğimiz katmanlardan oluşuyor. Hepsi tek bir katman içerisinde birleşiyor aslında. Öyle bir durum var. İçerisinde her bir bandın farklı farklı verileri var. Siz uydu görüntülerini kullanarak sıcaklık analizi yapabilirsiniz. Belki onunla ilgili de bir video çekebilirim ileride. Ya da işte NDWI analizi yapıp su yüzeylerini çıkarabilirsiniz. Bitki örtüsüyle ilgili analiz yapabilirsiniz. Yangın yüzeylerini çıkarabilirsiniz. Bunun gibi çeşitli analizler yapılabiliyor uydu görüntüsü üzerinden. Kendimiz gözle bakıp karar
karar vermemiz biraz zor oluyor bu tarz durumlarda. Biz peki ne yapacağız? Biz uydu görüntüsünü kullanacağız. Bakın uydu görüntüsünde şöyle hemen kısaca anlatayım bunu da. Çok kabaca anlatacağım tabii burada, sadece biraz fikrimiz olsun diye. Ya güneşten ışınlar geliyor, yüzeye çarpıyor, buradan uyduya gidiyor. Uydu buna göre ışının yansıma açısı olur, değeri olur, işte mesafesi olur. Buna göre buradaki yüzeydeki bilgileri kendi içerisinden kaydediyor. Biz bu şekilde oranın bitki örtüsü mü olduğunu, bitki örtüsü olmadığını mı ya da işte su olup olmadığını çıkarabiliyoruz. Ya da uydunun kendisinde ışın var, yeryüzüne gönderiyor ve tekrardan uyduya geri yansıyor. Bu şekilde de veri toplayabiliyor. İki şekilde oluyor. Çok detaya girmeyeceğim. Yani aslında uydu görüntülerinin içerisinde boş değil veriler var. Peki uydu görüntüsü kullanacağız. Uydu görüntüsünden neyi kullanacağız? Hemen şöyle göstereyim. Benim daha önceden bir yerden aldığım bir ekran görüntüsü. Yani kendim hazırlamadım. Zaten Google'a yazarsanız da bulabilirsiniz. Buradan da bakabilirsiniz. Bakın ben bu uygulama için Landsat uydu görüntüsünü kullanacağım. Uyduların işte çeşitli türleri var. Ben burada Landsat'ı kullanacağım. Çok eski görüntü istiyorsanız işte 1984'ten başlıyor Landsat görüntüleri genellikle. 1984'ten itibaren başlarsanız işte Landsat 4.5'i kullanmanız gerekiyor. Burada da bakın band bilgileri var. İçerisinde 1'den 7'ye kadar bantlar var. Biz buradan 2 ile 4'ü kullanacağız. NDWA analizi için. Neymiş? Green bandı ve NIR yani Near Infrared bandını kullanacağız. Band 2, band 4. Peki biraz daha ilerledik. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Landsat 4.5 2010'a kadar mı ne görüntüsü var? 2010'dan sonra yoktu diye hatırlıyorum. Yani uydu güncellenmiş, Landsat 7.8 oluyor ya da işte 8.9'a geçiyor. Bu tarz durumlarda biz hangi bandı kullanacağız? Diyelim ki 2020 yılına ait bir görüntü lazım. Biraz sonra göstereceğim zaten onu. Bunlarda da mesela Landsat 7 kullanıyorsanız biraz daha güncel bir görüntü. Band 2, band 4'ü yine kullanıyoruz. Biraz önceki neydi? Yine band 2, band 4 değil mi? Green'le NIR bantları. Burada da yine aynı. Landsat 8'e geldiğimizde, 8.9'a geldiğimizde burada band 3 ve band 5 oluyor. Bakın bunlar değişti. Green ve NIR bandı. Yani Green ve NIR bandı sabit. Sadece sırası değişebiliyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şunlar sabit. NDWA analizinde Green ve NIR bandını kullanacağız. Yani NIR infrared diye geçiyor. Burada da yine Landsat 8.9 var. Biraz önceki görüntüdekiyle aynı. Yani şu alt kısımla aynı. Yine şöyle bakalım. Ben bunu kaydetmişim. Green bandı band 3'e denk geliyor. NIR dediğimizde band 5'e denk geliyor. Peki uydu görüntülerini biz nereden indireceğiz? Uydu görüntülerini şöyle geliyorsunuz hemen USGS'in sitesine. Ben bu linkini açıklama kısmına bırakacağım. Şu linke gidiyorsunuz. Burada tabii üyeliğiniz yoksa giriş yapmanız gerekiyor. Burada bir üye olmanız gerekiyor. Peki geldik, üye olacağız. Nereden olacağız? Ya da işte üye olduk. Kullanıcı girişimiz var. Nereden gireceğiz? Buradaki login seçeneğine tıkladınız. Şöyle bir ekran gelecek. Yeni üyelik açmak istiyorsanız Create New Account'a tıklarsınız. Burada işte bilgileri girebilirsiniz. Burada bazı önemli bilgiler var. Yani şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela pasaport kısmında işte 12 ile 64 karakter arasında olması gerekiyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bunları bir kullanıcı adı belirliyorsunuz burada. Bu bilgileri girdikten sonra devam diyorsunuz. Sizden bazı bilgiler istiyor. Yani bilgilerden kastım işte isim soy isimdir, işte niçin kullanacaksınız, bunun gibi bilgiler istiyor. Bunları girdikten sonra kaydınızı yapabilirsiniz. Tabii bende üyelik olduğu için ben şimdi hemen gireceğim. Tekrardan ekrana geleceğim. Evet, giriş yaptım şu an. Şu an ekranda şöyle kullanıcı adım şurada gözüküyor. Ben tabii sonunu uzatmışım böyle. Çok ona dikkat etmeyin. Yani daha yıllar öncesinde açtığım bir hesaptı. Aslında daha mantıklı bir şey girebilirmişim. Kabul etmedikçe ben şuradaki U'yu uzattım. Aşağı doğru iniyorsunuz. Buradan bantlarla birlikte uydu görüntüsünü indirebiliyorsunuz. Tamam mı? Yani içerisinde veriler var. Biz onları kullanacağız. Nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle harita üzerinde istediğimiz bölgeye gidelim, olur mu? Ben şöyle geliyorum. Buradan nereye gideceğiz? Akşehir Gölü'ne gideceğiz. Bakın Akşehir Gölü burada. Ben çalışmayı buna göre yapacağım. Tamam mı? Buraya geldim. Daha sonrasında geliyorum şurada. Bakın poligon diyor ya, ben bunu seçiyorum zaten. Eğer bir alanınız varsa buradan yükleyebiliyorsunuz. Neredeydi? Şöyle bakayım, bakın Add Shape deyip buradan yükleme de yapabilirsiniz. Ama ben poligonu seçeceğim. Şöyle 100 map dediğiniz zaman biraz geriye doğru çıktığınızda bakın pinler gözüküyor. Yani haritam burası. Ben bu bölgeyi istiyorum. Biraz şöyle küçülteceğim. Çok fazla bölgeyi büyütmeyin. Yani çalışma alanınız neresi olacaksa orayla sınırlandırın ki çok fazla uydu görüntüsü getirmesin. Yani sadece buraya ait getirsin. Bakın burada da koordinatlar var. İsterseniz bunları silebilirsiniz. Yani şunların koordinatları. Aşağı doğru indik. Burada bir de bulutluluk oranı var. Ben bulutluluk oranını genellikle %20 ya da 30 yapıyorum. Şöyle %20'ye düşürdüm. Çünkü çok fazla bulutlu olursa o görüntülerin temizlenmesi gerekiyor.
Yani bunun için uzaktan algılama programları gerekiyor. Mesela Erdas Imaging gibi. Biz Mapinfo programında yapacağız. O yüzden çok fazla bulutluk istemiyoruz ki yani zaten şöyle bir bölgede çok daha fazla bulutlu olacağını düşünmüyorum. Şöyle dataset'e geldik, ilerlettirdim ve buradan da Landsat'ı tıklıyorum. Burada tabii uydular var. Biz burada Landsat'ı kullanacağız. Landsat Collection'a geldim. Şu 2 level 2'ye geldim. Burada da ya farklılıklar var ama açıkçası bunların ne olduğunu ben çok araştırmadım. Bunların farklılıklarına bakabilirsiniz. Bunlar bir yerde yazıyordu ama belki bunun dokümanın içerisinde olabilir. Ya da Google'da da bakabilirsiniz. Bilmiyorum. Yani akademik çalışma yapıyorsanız bunların tabii detayını yazmak gerekir. Bazen çünkü sorabilirler yani neden Collection 2'yi kullandın? Ben açıkçası bunlara hiç bakmadım. Yani ikisi arasında minik bir farklılık vardır illa. Bu çalışma alanımıza ait eski bir görüntü mü olsun, yeni bir görüntü mü olsun? Mesela ben eskiyi seçeceğim, tamam mı? Eskiden kastım Landsat 4.5. En eski uydu görüntüsü Landsat için söylüyorum bu. Bunu da seçtim ve devam diyorum. Burada biraz bizi bekletiyor ve uydu görüntülerini getirdi. Bakın şu an 1 ile 2. sayfa getirmiş. Yani şurada sayfa sayısını görebilirsiniz. 2011'den başlıyor. Ben şöyle next diyeceğim. Bir sonraki sayfaya geçeceğim. Şuradaki last seçeneğine tıklarsanız en son sayfaya gidiyor ki bizde zaten 2 tane sayfa var. Çok fazla yok. Mesela bazen 10 tane geliyor. İlk başa gitmek isterseniz last'a tıklayabilirsiniz gibi. Hemen aşağı doğru ineceğim burada. Bakın nereden başlamış? 1984. 84'ten de başlatabiliriz ya da işte 85 mesela baz alalım. Bu niye işareti geldi? Aslında ben hiç de tıklamadım ama şurası işareti gelmiş. İlginç. Neyse yukarı doğru çıkalım. Şöyle 1985'e doğru gideceğim. Yani 84'ü de baz alabiliriz ama ben 85'ten mesela tam yaz aylarını baz alacağım burada. Siz isterseniz mevsimsel olarak da alabilirsiniz. Yani işte kış, ilkbahar, yaz, sonbahar da alabilirsiniz. Çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum burada. Mesela ben şu an işte bir Tuz Gölü ile ilgili bir çalışma yapıyorum. Orada mesela mevsimsel olarak ayıracağım ama Akşehir Gölü için böyle bir şey yapmayacağım. Videoda çok uzasın istemiyorum. Mesela görüntüyü görmek istiyoruz ya bunu. Şuradaki işarete tıkladığınız zaman bu bize görüntüyü buraya getirecektir. Bu internetten çekiyor. İnternetinizin hızına göre hızlı ya da yavaş getirebilir. Mesela şöyle geldi. Ben biraz yaklaşıp bakıyorum ki üzerinde bulutluk var mı yok mu emin olayım. Şu an görüntü netleşti. Evet bu görüntü güzel. Mesela bunu indirebilirim. Şurada tarihi de yazıyor. Şuradaki download seçeneğine tıklıyorsunuz. Biz buradan hepsini değil şu ekran gelsin hepsini indirmeyeceğiz. Çünkü o kadar beklemeye gerek yok. Bizim ihtiyacımız neydi? Landsat 4.5'te hemen gidip bakalım bir. Olur mu? Şöyle geldik. Bakın Landsat 4.5'te hangi bantlar bize lazım? Green ve NIR değil mi? Band 2 ve Band 4. Hemen geliyorum. Şu sonda yazıyor ya B2. Bu Band. Yani Band 2. Tıkladım. Biraz bekliyorum burada. Yan sekmeye attı. Bekliyorum. Bakın hiçbir yere tıklamıyorum. Şu an işlemi yaptı. İndirme işlemi başladı. Bir de Band 4'tü değil mi? Şöyle tekrar buraya tıkladık. Yani Band 4'e tıklıyorum. Bekliyorum şimdi. Yan sekme açıldı. Bakın bunu kendi kendine yapıyor ve indirme işlemi başladı. Yani tıkladıktan sonra biraz bekliyorsunuz. Bazen 200 saniye bekletli oluyor. Tekrardan kontrol edeyim yanlış olmasın. Band 2 ve Band 4'ü şu an indirdik. Bakın indirme işlemi tamamlandı. İndirilenler klasörüne gittim. Bakın şu ikisi var ya bunlar yeni indi. Ben hemen ne yapacağım? Bunları masa üstüne bir taşıyacağım. Şu pencereleri bir kapatalım şöyle. Mapinfo'yu da kapattık. Google Earth'ü de kapattık. Şu masa üstüne geldim. Bir tane klasör oluşturacağım. Şöyle klasörün isim verelim. Ne diyelim? Akşehir Gölü diye isim verdim. İçerisine girdim. Bir tane klasör daha oluşturalım. 1985 diye yazdım. Yani yılı yazdım burada ki çok karışmasın. Görüntüler nerede? Burada. Tuttum buraya sürükle bırak yaptım. Burada şuna dikkat edebilirsiniz. Şurayı bir kapatalım. Bakın isimler uzun ya. Şimdi uzun isim olduğunda siz bunu Mapinfo'da açtığınızda şurada devamını göstermeyecektir. Bu bize biraz sıkıntı çıkarır. Ben ne yapıyorum? Hemen geliyorum burada. Bakın isimleri biraz kısaltacağım. Şu kısmı sildim. Burayı bırakıyorum çünkü bu hem yılı gösteriyor. Bakın şu yıl, şu ay, şu da gün. Yani 1985 7. aya ait görüntüyü indirmişim. Şurayı da sileceğim. Çok işime yaramayacak burası da. Sondaki B2'yi bırakıyorum. Band 2 olduğunu anlayabileyim. Bir de şu başı bıraktım. Bu da Landsat 5 olduğunu gösteriyor. Bakın LT yazıyor 05 diye. Landsat'a ait olduğunu gösteriyor. Bunu bıraktım. Ya isterseniz bunu da silebilirsiniz ama kalsın bu. Bu şekilde yaptım. Hemen geliyorum şu kısmı kopyaladım CTRL-C ile. Alt kısma geldim. İçerisine girdim. Bakın Band 4'ü bırakıyorum. Şu kısmı CTRL-V ile yapıştırdım. Yani tekrar düzenlemeyle uğraşmayayım. Yukarıdakini aldım buraya yapıştırdım. Çünkü zaten aynı burası. Bu şekilde ayarlamış olduk. Hemen geliyoruz Mapinfo'ya bir geçelim. Şurayı bir kapatacağım. Öncelikle dataları Mapinfo'da açacağız. Home'dan Open Table'a bastınız. Standart yerler masa üstüne gidiyorum. Akşehir Gölü'ne geldim.
1985'e girdim. Buradan dosya türümüzü raster image yapıyoruz. Bunlar çünkü raster format olduğu için TIFF dosyası diye geçiyor bakın bunlar. Aç'a bastım ve ikisini de getirdi. Bakın iki görüntünün de burada. Şu an çok anlaşılabilir değil. Zaten bu önemli değil. Biz şimdi bunu analize sokup yapacağız. Yani bunu ayarlayacağız şimdi. Geliyoruz raster sekmesine. Raster operation. Buradan calculator'a tıkladınız. Buradan da bakın şurada formüller var, tamam mı? Şuraya tıkladınız. En aşağı doğru. Çok pardon. Burayı yanlış getirdik. Tıkladım. Şöyle aşağı doğru ineceğim. Calculate NDWI diyor. Buraya tıkladınız. Şöyle formülü getirdi. Formülümüz bu. Bakın gördünüz mü? Green ve NIR bantlarını istiyor zaten. Bunu kendiniz manuel de yazabilirsiniz. Bu arada biraz önce bir tane formül açtığım için şöyle bir yanlışlık oldu. Şu alt kısmı fazladan kısımlar getirdi. Burayı bir silmem lazım. Şu kısmı var ya. Yani normalde gelip remove diyebilirsiniz ama şu şekilde bu da kafa karışıklığına sebep olur. Şu pencereyi kapattım. Tekrardan raster operation'a tıkladım. Calculator'a geliyorum. Bakın şu an temiz ya. Buraya tıkladım. Aşağı doğru indiniz. NDWI'yi seçtim. Bakın ne oldu? 2 tane geldi. Burası önemli. Yanlış formül seçerseniz hani onu da videoda kırpmayacağım, göstereyim ki yanlış formül seçerseniz burada 4 tane kısım olur. O zaman formül yanlış olur. Yani ona dikkat etmeniz gerekir. Green bandımız neydi? Band 2. NIR bandımız ne olacak? Band 4. Değil mi? Hemen şöyle gelip bakalım. NIR bandımız yani Near Infrared diye geçiyor bu. Band 4. Green bandımız Band 2. Ayarladınız. İsmi de şöyle şu B2'yi sileceğim. Yani Band 2 değil artık. Calculate diye kalsın. Nereye kaydediyormuş ona da bakalım. 1985 içerisine MRR formatında. MRR formatı Mapinfo'nun kendi formatıdır. Eğer ki bu analizi alıp başka bir yerde kullanacaksanız yani ArcGIS'te, QGIS'te o zaman gelip geotipi de seçebilirsiniz buradan. Ama ben MRR diye bırakacağım. Daha hızlıdır, daha gelişmiş bir dosya formatıdır. Mapinfo'nun kendi raster formatıdır bu arada. Çok daha hızlı işlemler yaparsınız ve datanın boyutu da çok büyümez TIFF'e göre. Öyle söyleyeyim. Şurada da text dediğimiz var ya, text yani görev penceresi. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Şu altta bakın Explorer bizim katman kontrolü yani gezgin penceremiz var. Burada da görevler penceresi. Task'imiz var. Bunu tutup şöyle basılı tutuyorum. Bakın şu aşağıda artı içerisine bırakıyorum. Ne oldu? Şu aşağıya yerleştirmiş olduk. Artık ben hem burayı görüyorum hem de görevleri görüyorum. Şu an %100 oldu. Başarılı oldu burası. Görüntüyü de şöyle scroll teker tuşunu basılı tuttuğunuzda şöyle tutup taşıyabilirsiniz. Mouse'unuzun teker tuşuyla. Görüntümüz geldi. Bakın analizimiz şu üstte. Fakat şu an henüz belirgin değil. Neden? Çünkü biz bir sınıflandırma yapmadık. Hemen geliyoruz. Raster Operation'a bu sefer de Classify'a tıkladık. Çünkü verimiz var ama sınıflandırma yapmamız gerekiyor. Su alanlarını çıkarabilmemiz için. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu şöyle. Şimdi siz NDWI analizi yaptığınızda NDVI analizi yani bitki örtüsündeki gibi size -1 ile +1 arasında değer çıkarır. Biz burada ne yapacağız? Biz burada yani %100 bu şekildedir diyemem ama bazı mesela sığ sularda değişir durum. Mesela Tuz Gölü'nde biraz değişebilir bu. Ama genellikle -1 ile 0 arası su olmayan yer, 0 ile 1 arası su olan yer diye geçiyor. Ama mesela Tuz Gölü ile ilgili bir çalışma yapıyorsanız -1 ile 0.1 ya da 0.05 olarak baz alabilirsiniz. Bu biraz çalışmadan çalışmaya göre değişiyor. Yani eğer sığ bir su değilse benim şu an yapacağım uygulamayı sınıflandırmayı yapabilirsiniz. Input file'ımızı unutmuyoruz, seçiyoruz. Yani analiz yaptığımız NDWI analizi olan katmanı seçtik. Unutmuyoruz bunu. Daha sonrasında geliyoruz şu alt kısma, intervals'e tıkladım. Burayı value kısmını 2 yapacağım ki burayı 2 gruba düşürsün. Burayı da bakın minimumdan başlatmış. Siz yine isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Bakın şöyle de yapabilirsiniz. -1 dersiniz. Çünkü -1'den daha aşağısı olmaz bu analizde. Buraya 0 dedim. Şuraya zaten 0 aldı ya. Bunu da şöyle bir defa tıklarsanız yeterli. 1 yaptım. Bu şekilde ayarlamış oldum. Tamam. İsterseniz buraya da yazabilirsiniz. Yani su olmayan yerler dedim buraya. Buraya da su alanı diye yazdım. Renklerini de ayarlayalım. Mesela rengini şu Advance'a tıklayacağım. Biraz grimsi bir renk yapacağım burayı. Şurayı da işte su rengi olsun diye mavili bir renk seçeceğim. Şu rengi seçtim. Tamam mı? Şu şekilde yaptık. Bunu da şuradaki şablonu da ben bir sonraki analizde kullanacağım için hemen Save basıyorum. Bakın burada ben daha önceden kaydetmişim. Nereye atmış? Buraya. Bunu isterseniz yani masa üstüne gelirsiniz. Mesela Akşehir Gölü'ne ben bunu kaydedeceğim. Şuraya kaydetsin. İsmini isterseniz değiştirebilirsiniz. Mesela ismini ne yapalım? Şöyle yapayım. İsmini. Burada Türkçe karakter kullanmayacağım. Normalde Mapinfo'da bir sıkıntı çıkarmıyor ama burada kullanmanızı önermem. NDWI diye yazdım. Buraya kaydetsin. Yani bir dahakine kullanacağımda load deyip yükleyeceğim. Onu da biraz sonra göstereceğim zaten. Prosese bastınız. Şu an sınıflandırma işlemini başlattı. Bakın ne yaptı? Daha sade bir görüntü haline geldi. Nerede bizim Akşehir Gölü'müz? Şurada. İşlem bitti mi? Hayır. Şu an biz
raster görüntü görüyoruz. Biz bunu ne yapacağız? Vektöre çevireceğiz. Yani bunu şu an seçemiyoruz. Mesela alan hesabı yapmak istersek yapamayız gibi. Ya da şunları silmek istiyoruz, silemeyiz. Geliyoruz raster operation'a. Bu sefer de polygonize'ı seçtiniz. Katmanımız ne olacak? Input file'dan seçmeyi unutmuyoruz. Classified olanı seçiyoruz. Bu classified nereden geldi? Bakın şu aşağıda ismi var zaten. Ben değiştirmedim. Şuradan geliyor. Yani ismini değiştirirseniz o ismi alacaksınız. Polygonize'ı tekrardan geldim. Input file'ımız classified olacak. Yani son yapılan şu katman. Tamam mı? Şu olacak. Burada da benim genellikle yaptığım ayar, şurayı değiştirmiyorsunuz. Yani rengi alsın mı alsın. Şu metot kısmı böyle kalacak. Bunu kenardaki objelerin çizgi rengidir. Genellikle siyah olarak verir ve siyahı da ben burada çok tercih etmiyorum. Objelerin etrafındaki kenar çizgi rengini kaldır diyorum, tamam mı? Bunu isterseniz siz atabilirsiniz. Ben çok tercih etmiyorum. Çünkü küçük noktalar varsa çok böyle siyah siyah gözükür. Ben bunu genellikle kaldırmayı tercih ediyorum. İsmini de bir tık kısaltacağım. Şöyle Polygonize diye bıraktım. Prosese bastım. Bunları tabii nereye kaydediyor? 1985 içerisine kaydediyor. Bakın işlem tamamlandı. Şu alttaki raster görüntüyü kapatıyoruz. Tamam mı? Çünkü bunu kapatmazsanız üstteki ile alttaki aynı ya. Şu an bir fark göremezsiniz. Bunu kapattık. Üstteki bakın vektör dosyamız geldi. Zaten vektör olduğunu buradan da görebilirsiniz. Hatta objeleri de seçebiliyorum. Gördünüz mü şu şekilde? Hemen ne yapacağım? Öncelikle bir sorgu yapalım. Su olmayan yerleri ben silmek istiyorum. Bunun bir veri sayfasını göstereyim mi? F4'e bastık. F4 ya da işte laptop kullanıyorsanız FN F4 ile açılıyordu değil mi? Uzun yolu neydi? Uzun yolu da göstereyim şöyle. Browser'dan açabilirsiniz buradan. Geldik veri sayfasına. Bakın su olmayan yerler diye yazıyor label kısmında. Ben bu su olmayan yerleri şöyle CTRL-C ile kopyaladım. Hemen table'a geldiniz ya da işte map'te de var zaten. SQL'in altında Simple Select'e geldim. Buradan Polygonize seçili. Zaten diğer katmanları göstermez çünkü bunlar raster katmanlar. Raster katmanlarda sorgu olmuyor. Asistana tıkladım. Kolon ne olacak? Label. Eşittir diyorum. Çift tırnağı açtım. İçerisine yapıştırdım ve çift tırnağı kapattık. OK dedik. Ayrı bir sayfada göstersin mi? Bunu da işaretleyebilirsiniz. İsmini de verelim hatta. Su olmayan yerler diye isim verdim. OK dedim. Burada uyarı verdi. Uyarı da şu. Boşluk olduğu için kendisi bakın alt tireler eklendi. Şimdi OK diyeceğim. Bakın sorguyu yaptı. Seçti. Düzenlenebilirliğini açıyorum. Harita penceresine bir defa tıklıyorsunuz. Bakın bir defa sadece, tamam mı? Bir defa tıkladınız ya. Klavyeden delete tuşuna bastınız. Bütün su olmayan yerler silindi. Hemen geliyoruz map'ten. Select. Bu sefer de Polygon Select'i aldım. Bir de bunun etrafını şöyle bir çizeceğim. Bakın bunu seçti ya. Benim amacım ne? Bunun dışındaki su alanlarını silmek. Hemen geliyorsunuz, burada invert seçeneğimiz var. Yani tersine çevir. Tersine çevire tıkladınız. Harita pencerem aktif. Aktif değilse eğer yine bir defa tıklayabilirsiniz ki buranın aktif olması gerekiyor. Delete tuşuna yani delete'e bastığınızda şu an bütün objeler silindi. Sadece Akşehir Gölü kaldı. Ben hemen ne yapıyorum? Burada da yine CTRL-S'ye bastım. Katmanı kaydettim. Bu şekilde Akşehir Gölü'nü çıkartmış olduk. 1985. Bir tane örnek daha yapalım, olur mu? Karşılaştırma yapmak için. Hemen geldim bu uydu görüntülerin olduğu sayfaya. Şunları bir çarpıyla kapatalım. Mesela ne yapalım? 2000 yılına gidelim. 2000 yılı burada gözüküyor mu? Hayır. Birinci sayfaya bir de gidelim. 2000 yılı var mı? Ya da 2010'dan yapalım ya. Şurada 2010 gözüküyor. 2000 de var da 2010'a geldik. Yine ben hani benzer bir ay olsun istiyorum. Yine 7. aydan yapacağım. Mesela şu görüntü neymiş? Şunu bir bakalım. Hani bulutluk falan var mı üstünde? Bir görüntü gelsin şimdi. Bunu tabii dediğim gibi internetten çekiyor. Mesela şurada bulutluk var mı? Şuralarda var ama bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısım şurası. Evet bakın şurada bulutlar var. Yani bu bize biraz sıkıntı çıkarır. Ya da gidip elle temizleme de yapabilirsiniz. Yani oraları su eğer ki varsa, burada su gözüküyorsa gidip onları manuel şekilde de temizleyebilirsiniz. Yok, bunlarda bir yani bulut var. Niye bulut bu kadar var bilmiyorum. Mesela 6. aya bakalım. Çok fazla bulut varmış ya buradaki görüntülerde. Yani dışındaki bulutluk bizi ilgilendirmiyor da gölün üstüne geliyor. Bakın burada da var. Bunu da almayacağım. Burayı kapat. Şurada 5. aya geldim mecbur. Yani 2010 5. aya baz alacağım. Evet, buradaki görüntü temiz. Mesela bunu kullanabilirim. Biraz da netleşsin, bir bakalım tekrardan. Evet, buradaki görüntüyü kullanabiliriz. Şunlar neymiş ya? Şunlar bulut mu? Değil herhalde. Bakayım. Yok, değil. Tamam, bunu mesela kullanabiliriz. Hemen indirme işlemine başladık. Şuraya tıkladım. Biraz öncekinin aynı işlemlerini yapacağım. Bakın Landsat 4.5 olduğu için yine aynı band 2 band 4'ü indireceğim. Band 2'ye tıkladım. B2 yazıyor şurada. İndirme işlemi başladı. Band 4'e tıkladım. Bekliyorum şimdi. Yan sekme açıldı. İndirmeyi yaptı. Şu an indirme işleminin bitmesini bekliyorum. Bir de şunu göstereyim size. Mesela diyelim ki 2020 yılına ait bir görüntü istediniz. Mesela 2020 yılına ait görüntü burada var mı? Birinci sayfadayım şu an. 2011'e kadar varmış. Ben hemen ne yapacağım? Şurada geliyorum. Bakın dataset kısmı var ya. Üste çıktım. Dataset'e tıkladım. Buradaki
Landsat 4.5'i kaldırdım. Mesela 8.9'a bakalım olur mu? Yani bunu seçtiğinizde nasıl olacak? Yine devam diyorum. 2020 yılı görüntüsünü mesela buradan indirelim. İşte sayfa 1 ile 2 varmış. Şu aşağıda var mı? 2020 mesela burada varmış. Burada da yine 7. aya gideceğim. Mesela şu görüntü biraz daha temiz geldi gözüme. Şöyle bakalım. Evet bakın 2020 görüntüsünü mesela buradan indirebiliriz. Tıkladım. Şimdi burada band 2 ile band 4'ü mü indireceğiz? Hemen gelip biraz önceki görselden bakalım. Bu şu an ne? Landsat 8.9'u biz seçtik değil mi? NIR neredeymiş? Band 5. Green nerede? Band 3. Burada Band 3 ve Band 5'i indireceğiz. Tıkladık. Product'a tıklıyoruz burada. Band 3 burada. Tıkladım. İnmesini bekliyorum. Biraz bekletiyor. Sadece başka hiçbir işlem yapmıyorum. Ben tıklayıp bekliyorum. Bir de Band 5 istiyordu değil mi? Şuradaki Band 5'e de tıkladım. Buradaki indirme işlemi de bir başlarsa eğer. Evet bu biraz daha geç başladı. Şu an indirme işlemleri tamamlansın. Şuradaki indirme kısmına bir bakalım. İndirme sayfasına da gidelim hemen. Akşehir Gölü klasörüne de 1985 vardı ya 2010 ve 2020 klasörlerini oluşturdum. 2010'u şöyle açıyorum. İçerisinde zaten herhangi bir şey atmamıştım. Görüntüler şurada. İndirilenler klasöründe görüntümüz hemen bakalım hangisiymiş. 2010'lar burada. Tuttum buraya sürükle bırak yaptım. Şunlar da 2020. 2020'yi de sürükle bırak yaptım. Hemen bunların isimlerini kısaltıp devam edelim. İsimlerini şu an kısalttık. Band 3, Band 5 diye. 2010'da da yine isimlerini kısalttık. Band 2 ve 4 diye. Hemen Mapinfo'ya geldik. Şimdi burayı kapatacağım öncelikle. Şurada tüm dosyaları kapat butonuna tıkladım. Proje dosyası olarak kaydedilsin mi? Hayır. Zaten çalışmayı hani datanın kendisini katmanı kaydetmiştim. Home'a geldik. Open Table'a tıklıyorum. Buraları biraz hızlı geçeceğim artık. 2010'a girdik. Burada dosya türümüzü raster image yapıyoruz. İkisini seçtim. Aç'a bastım. Zaten benim burada İşlemlerim açık. Bakın Calculate'e geliyorum burada. Formülüm zaten bu. Değiştirmiyorum. Bantları doğru seçiyorum. Band 2 green'e gelecek. NIR bandımız band 4. İsmini de şu B2'yi siliyorum isimden. Compute'a bastım. Zaten 2010 klasörü içerisine atıyor bunu. İşlemi şimdi yapıyor. İşlem tamam. Classify'a geldim. Classify'da input file'ı unutmuyoruz. Calculator'ı seçiyoruz. Yani son işlem yapılan katmanı. Load'a bastım. Nerede bizim sınıflandırmamız? Masa üstünde. Akşehir Gölü'ne geldim. Bakın şurada. Ben biraz önce kaydetmiştim. Aynı olsun diye. Proses'e bastık. Bakın bunun ismi nerede? Bunun ismi şurada. Classified diye kaydetti. Şöyle geldi. Daha sonra Polygonize'a geliyoruz. Bakın Classified olanı seçiyoruz. Yani sınıflandırmış olanı. Ben yine borderline'ı istemiyorum. Kenar çizgisi olmasın. İsmini de biraz kısaltacağım. Şöyle kısalttım ve Proses'e bastım. İşlem tamam. Bakın veri sayfamız. Hemen açalım. Browse Table'a tıkladım. Sağ tıkladım bunun üzerinde. Bakın şöyle açabilirsiniz. Hemen şunu da göstereyim. Şimdi F4'te açılıyor ya. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Katman üzerine sağ tıklarsınız. Browse Table dediğiniz zaman şu şekilde gelecektir. Su olmayan yerleri kopyaladım. Şuradan. Yani elle yazmayla uğraşmayayım diye şöyle kopyaladım. SQL şuradaki sorgu butonuna geleceğim. Bakın şu Mapinfo'da şöyle bir mantık vardır. Siz en son Simple Select'i seçtiyseniz bakın ikonu zaten burada Simple Select oluyor ya. Tekrardan gelip alttan seçmeniz gerekmiyor. Şuradaki butona tıkladığınız zaman burada uyarı veriyor. Diyor ki daha önceki sorgu yaptığın katman açık değil. Tamam dedin ya. Bak ne oldu? Simple Select açıldı. Katmanımız bu olacak. Asistana geldik. Kolon ne olacak? Labeled. Yani şuradaki label kolonunu işaretledim. Eşittir diyoruz. Çift tırnak açtık. İçine yapıştırdık. Çift tırnağı kapattık. OK diyorum. İsim de verelim. Burada hadi browse da göstersin. Yine isimde boşluk olduğu için kendisi alt tire ekledi buraya. Ve OK'ye bastık. Harita penceremize gidelim. Ne oldu? Buraları seçmiş. Hemen katmanın düzenlenebildiğini açıyoruz. Harita penceresini bir defa tıkladık. Delete tuşuna bastık. Ne oldu? Aslında silindi. Peki değişiklik olmadı. Çünkü şunlar açık. Bak şunları kapattığınız zaman bak ne oldu? Sadece su olan yerler kaldı. Hemen geliyoruz şu Akşehir Gölü'nü seçeceğiz burada. Select'in altında Polygon Select zaten buraya geldiği için ben buradan tıkladım. Şöyle bir poligon çiziyorum. Çift tıkladım bitirdim ya. Invert butonuna basıyorum. Yani tersine çevir ve klavyeden delete tuşuna bastığınızda silinmiş oldu. CTRL-S'ye basıp bunu da kaydettik. Ne oldu? 2010 yılında çıkarmış olduk. 2020'yi de yapalım olur mu? 2020'yi de görmüş olun. Şurayı kapattım. Proje dosyası olarak kaydetmesin. Home'a geldim. Buradaki Open Table'a. Daha sonrası da klasöre gideceğim. Akşehir Gölü 2020. Dosya türümüz ne olacak burada? Raster Image. Seçtim ikisini de. Aç'a basıyoruz. Geldi. Calculate'e geldik. Bakın bu sefer ne oldu? Band 3.5 ya. Band 3 green bandı. Band 5 NIR bandı olacak. Seçtik. İsmini yine şu B3'ü sileceğim. Compute'a bastım. İşlemin tamamlanmasını bekliyoruz. Buradaki işlem hızı tamamıyla sizin donanımınıza yani bilgisayarınıza, uydu görüntüsünün içerisindeki su alanının ne kadar büyük olduğuna, parça parça veriler mi var? Bu tarz durumlara göre değişir. Yani sizi bekletebilir, hızlı da yapabilir. Classify'a geliyoruz. Input file'ımızı seçelim. Calculate olanı seçtik. Yine Load'a bastım. Burada masaüstü Akşehir Gölü. Buradan sınıflandırmayı ekledim. Aşağı doğru indik.
dedik. İsmi böyle kalabilir. Prosese bastım. Şu anda sınıflandırmayı yapıyor. Bitti. Daha sonra Polygonize'a geçtik. Input file'ımız ne olacak? Classified. Yine ben border'ı kaldırdım. İsmini de biraz kısaltacağım burada. Ve prosese bastım. İşlemin tamamlanmasını bekliyorum. İşlem tamamlandı. Burada şunu yapabilirsiniz. Bakın birinci katmanı seçtim ya. Shift'e basılı tuttunuz. Burayı da seçtiniz. Bir defa tıklarsanız bütün buradaki katmanların görünürlüklerini kaldırmış oldu. Sadece bu kaldı. Bunun düzenlenebilirliğini açıyoruz. Yine sağ tıkladım. Browse Table diyoruz. Su olmayan yerleri kopyala. Şöyle kopyaladım. Daha sonra table'dan şuradaki seçim yani sorgu butonuna tıklıyorum. Yine önceki katman açık değil. Bunun uyarısını veriyor. Çok önemli değil. Katmanımız bu. Kontrol ediyoruz. Asistana geliyoruz. Buradan label eşittir diyoruz. Label nereden geliyor? Bizim veri sayfamızdaki kolonun başlığı aslında. İçerisine yapıştırdık ve çift tırnağı kapattık. OK dedik. İsmi hadi şöyle kalsın. İsmini bu sefer değiştirmeyeceğim. OK diyorum. Ne oldu? Buraya geldi. Bakın seçili durumda ya. Siz harita üzerinde boş bir yere tıklarsanız bu seçim gider. Bunu tekrar nasıl seçersiniz? Hemen gelirsiniz. Neredeydi? Şu veri sayfasını bir kapatalım. Query 1 diyor ya. Bu bizim biraz önceki sorgu yaptığımız katman. Buradaki kareye tıklarsanız bütün hepsini tekrardan seçecektir. Query 1'i. Bakın ne oldu? Tekrardan seçti. Düzenlenebilirlik açık. Ben hemen şöyle delete'e bastım. Ne oldu? Bütün hepsini silmiş oldu. Tamam. Bazen şöyle durumlar oluyor. Mesela bir şekil çıkıyor. Göl orası mı değil mi emin olamayabilirsiniz. Orada da şunu yapabilirsiniz. Geldiniz buradaki Bing hibriti çağırın. Ya da Bing şu şey var ya Bing'in etiketsiz olan bunu da çağırabilirsiniz. Bak ne oldu? Altlık harita geldi. Ha bak burasıymış. Akşehir Gölü burasıymış. Tamam doğru yerdeyim deyip burayı alabilirsiniz. Çünkü yani analizlerde gölün neresi çıkacağı bazen karıştırılabiliyor. Arazi çok iyi bilmiyorsanız. Bu tarz durumlar olabiliyor. Hemen geliyorum buradan da Polygon Select'i aldım. Mesela şu dışındaki parçaları alabilirsiniz. Almayabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Şöyle seçtim. Hatta şurayı da alalım ya. Yani şurada küçük bir nokta vardı. Onu da almış olalım. Yine Invert'e tıkladık. Dışını seçti. Delete'e bastım. Ne oldu? Silmiş oldu. Şöyle CTRL S ile de kaydediyoruz. İşlemler tamam. Peki analiz sonucunda ne olacak? Hemen şunu göstereyim. Bu sağdaki pencereleri artık işimiz yok. Buraları kapattık. Bakın sonuçta bize şöyle bir şey çıkıyor. 2020 Polygonize'ı açtım. Open Table'a geldik. 2010'u açalım. Bir de Polygonize yani son yapmış olduğumuz işlem. Tekrardan geldik 1985. Buradan da yine Polygonize'ı çağırdık. Şimdi bak ne oldu? 1985'i en alta çağırdık. 2010 bir üstünde, 2020 en üstte. Bunları da şöyle yapabilirsiniz. Renklerini mesela hadi içi boş olsun. Kenar rengi vereceğim. Mesela 1985 kırmızı olsun. Biraz da kalanlık vereceğim. Bak şöyle yaptı. Hatta kalanlık çok fazla vermeye gerek yok. Çünkü girinti çıkıntı çok fazla var. Bu şekilde yaptık. Hemen geliyorum. Mesela buradakini de yine içi boş yaptık. Bunu da mesela kenar rengi ne olsun? Koyu mavi yaparsak belirgin olur mu? Oldu. Bir de 2020'yi hemen yapalım. Bunu da yine içi. Bunu da hatta içi dolu yapabiliriz. Yani şöyle yapalım. Bunu da içi dolu olsun. Bunu da rengi şuradan bir tane seçelim. Mavi ya da şu mavi olsun. Kenar çizgisini burada kaldıracağım. Kenar çizgisi olmasın. Bakın şöyle hazırlamış olduk. Bunu isterseniz harita çıktı penceresine atabilirsiniz. 1985 yılındaki sınırı şu mavi olan, şu koyu mavi olan 2010 yılındaki sınırı ve içindeki şu alan da bizim 2020 yılındaki sınırımız. Bu şekilde NDWI analizi ile istediğiniz bir gölün sınırlarını çıkarabilirsiniz. Çizim yapmanıza da gerek yok ki zaten dediğim gibi çizim yaptığınızda da bu sıkıntı bir konudur. Yani uzman değilseniz, uzmansanız bir şey diyemem ama biraz sıkıntılıdır. Renkler bizi yanıltabilir. Evet, video serisinde tabii tablo yapısı konusuyla devam edecektim ama böyle bir talep geldi NDWI analizi. Şu an ben de bu işlemi yaptığım için Tuz Gölü ile ilgili bir çalışma yapıyorum. Böyle bir çalışma yaptığım için açıkçası videosunu çekmek istedim. Şimdi tablo yapısı konusu gelecek. Sonrasında tematik konusu, işte farklı veri formatları diye devam edeceğiz. Araya tabii böyle farklı konular girebiliyor. Mesela bir tane de 3D yazıcısında nasıl harita çıkarılır? Yani kabartmalı 3 boyutlu harita nasıl çıkarılır? Bununla ilgili de bir tane video yapıp sizlerle paylaşacağım. Umarım işinize yarar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.